Cunda ve Ayvalık bölümümüzden, Balıkesir'den yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. İçinde turşu, domates, sucuk, kaşar var arkadaşlar. Böyle çok güzel Ayvalık sokaklarına daldık. Başarılı. Bayağı başarılı. Hafif, kesinlikle hafif. İçinde de badem parçaları var. Abim burada yeni balıktan dönmüş ve balıklarını satıyor. Şöyle arkamda gördüğünüz pencere korkuluğuna bakar mısınız? Yani kapı kulpunun güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Dostlar, şöyle çok güzel yemekler söyledik. Bu arada burası 6-6.30 gibi kapanıyormuş. Yazın saatler biraz daha ileri dediler. Cunda ve Ayvalık bölümümüzden, Balıkesir'den yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bugün Ayvalık ve Cunda'yı gezmeyi planlıyoruz. Yetiştirebilirsek inşallah. Güzel rotalar belirledik. Dün gece hemen karşımızda Cunda'ya geçen köprü var. Onun yanında böyle Ayvalık tarafında parkta konakladık. Çok güzel, sakindi. Hemen yanımızda balıkçı tekneleri var böyle gördüğünüz gibi. Sabah kalktık ve Ayvalık merkeze, burası yaklaşık 1,5 kilometre yürümeyle. Sahil boyu yürüyerek hem biraz hava alalım, acıkalım dedik. Kahvaltı yapmaya Ayvalık merkeze gidiyoruz. Bu arada güzel bir sahil yürüyüşü yapıyoruz. Hemen meydanda Ayvalık yazısının olduğu bölümde Aşkın Tost Evi var. Buraya geldik. Ustam hemen meydanda. Dükkanının penceresinden meydan gözüküyor. Çok güzel. Şimdi siparişlerimizi verdik. Şöyle 2 tane Ayvalık tostu. Yapılmasını bekliyoruz. Orijinal Ayvalık tostunun içerisinde ise ne vardı ustam? Tulum peyniri, kasap sucuğu, domates, turşu. Evet, orijinali buymuş. Diğerleri sonradan türetildi diyor ustam. Tabii tostu çeşitlendirmek size kalmış. Biz şimdi orijinalinin tadına bakacağız. Şöyle. Elif Hasan çıldırıyor. Hemen yememiz lazım. Tamam, al kızım. Al kızım, al. Al, al bebeğim. Doyur karnını. İçinde turşu, domates, sucuk, kaşar var arkadaşlar. Dostlar, Ayvalık tostunu gösterdiğim mekanda denedik. Şimdi şöyle çok güzel Ayvalık ara sokaklarına daldık. İlerliyoruz. Her yer çok güzel. Tostla ilgili yorum yapmam gerekirse fiyatlar 220 TL. Gelmişken deneyelim dedik. Senin eniştenin bir ev varmış. Yani şahsi görüşüm mükemmel miydi? Orta seviye. Gelmişken deneyelim diye yedik. Yoksa ben kendim çok daha güzel tostlar yapıyorum, net. El lezzetim iyidir. Yani böyle üst düzey bir şey beklemeyin. Açık net söyleyeyim. Her zaman söylediğim gibi hiçbir firmadan sponsorluk almıyoruz. Ücretimizi ödüyoruz. Yorumumuzu rahat rahat yapıyoruz. Bence normal yediğim standart tosttan şu farkları vardı. Kaşarı kaliteliydi. Damak zevkim iyidir dediğim gibi. Sucuğu kasap sucuğuydu. Hem görüntü hem de lezzet anlamında bunu hissediyorsunuz. Fiyat abartı değil. Güzel. Sadece
Çay kendilerde yok, dışarıdan söylüyorlar. Fiyatı da yani ben 20 lira falan maksimum o civardır diye düşünürken karton bardakta 40 TL'ye geldi. Bu da böyle bir bilgi olsun. İçecekler ayran 50 lira. Dediğim gibi şimdi ara sokaklara daldık. Yine beğendiğimiz, merak ettiğimiz bir mekan vardı. Oraya doğru ilerliyoruz. Durdum, sen de otur hadi. Dostlar, Boğa'ya geldik. Burayı çok merak ediyoruz. Sabah uğradık. Ablamın çocuğu rahatsızlanmış. O yüzden dükkanı biraz geç açmışlar. Şimdi ekmeğin hazır olmasını bekliyoruz. Burada çok güzel bir pencere önü oturma alanı var. Onların da küçük bir kızı varmış. O da burayı çok seviyor dedi abla. Elif Arsen de çok sevdiği yastıklarla hemen sokağa bakıyor pencere. Ekmeğimiz fırından çıktı. Duman üzerinde. Sıcacık. Burası çok tatlı bir yer arkadaşlar. Hem dekorasyon hem işletme olarak geldiğinizde uğramayı ihmal etmeyin. Sabah kahvaltınızı burada yapabilirsiniz. Burada yeşilliklerimiz ve içerik kısmı. Hamurlar bile böyle üzerlerinde tarihlerle ne kadar kabarmış, bakar mısınız? Çok iyi. Size hemen biraz menüden de bahsedeyim. Menüler bu şekilde. Medium ve large seçenekleri var. Altlarında ücretleri yazıyor. Şimdi sandviçin hazırlanmasını bekliyoruz. İşletmede bu şekilde bir monitör var. Burada ürünlerin size geldiğinde nasıl gözükeceğini göstermişler. Buradan da karar verebilirsiniz. Şöyle Timo'yla Bruno söyledik. Ortadan ikiye bölünmüş halde geliyor. Siz de böyle bizim gibi iki tane söyleyip ikisinden de deneyimleyebilirsiniz. Şimdi bize afiyet olsun. Elif Asen de tutturdu ayran ayran diye. Değişik zevkleri var bizim kızın. O da ayran içiyor şimdi. Afiyet olsun babacığım. Dostlar, şimdi Boğu sandviç hakkında yorumlarımızı yapalım. Bu arada sahile indik tekrar. Çok güzel bir ortam var burada. Çok şükür gezimizdeki ilk güneşli gün neredeyse bugün. Hava çok güzel. Gördüğünüz gibi üzerime bir şey bile almadım. O kadar rahat, sıcak. Sandviç fiyatları absürt pahalı değil. 300-400 TL arası. Mediumlarıyla gayet rahat sabah kahvaltı yapılıp doyulabiliyor arkadaşlar. Biz beğendik. Mekan genel olarak güzel. Ürünler kaliteli. Zaten her şey rafta ve önünüzde sergileniyor. Sabah ya burada ne yesem, işte örnek veriyorum, benim gibi eşiniz de geliyorsanız birimiz Ayvalık tostunu deneyelim, birimiz de burada sandviç deneyelim deyip bu iki mekanda deneyebilirsiniz. Ayvalık tostundansa bence çok daha güzeldi sandviç. Buradan sizlere de tavsiye ediyorum. Aşkın Tost Evi hemen karşıda. Bakın burada Ayvalık yazısı var böyle. Bunun karşısında yerleri çok müsait değil, dar bir alan ve hemen yanları inşaat. Bunu da söylemek gerekiyor. Belki inşaat yarın öbür gün biter, mekanları güzelleşir bilmiyorum ama şu an bu şekildeydi. Bunu da aktaralım. Sahil boyu yürürken gördük ki burada taze taze balıklar da satılıyor. Hemen gösteriyorum. Abim burada yeni balıktan dönmüş ve balıklarını satıyor. Çok güzel. Yine diğer balıkçılar da balıktan dönmüş ve balıklarını böyle sahilde satıyorlar. Ayvalık'ın çok güzel bir sahili var. Buram buram deniz kokan. Her yanda tekneleri demirlemiş. Güzel bir sahil. İnsanlar da bazıları kendi başına, bazıları arkadaş ortamıyla gelmiş. Burada vakit geçiriyorlar. Dediğim gibi bugün yazdan kalma güzel bir hava. Dalış tekneleri ve gezi tekneleri de var. Şu an sezon dışında olduğu için sanırım çalışmıyorlar. Ama yazın geldiğinizde siz dalış ve gezi teknelerinde deneyebilirsiniz bu şekilde. Hemen sahilde Ayvalık Belediyesi'nin Tostçular Çarşısı var arkadaşlar. Neden burada yemediniz diye yorumlara yazarsınız. Burayı da araştırdık arkadaşlar. O yüzden burada yemedik. Daha özgün, daha güzel bir yerde yemek istedik.
buranın yorumlarını yalan söylemeyeceğim. Aşırı beğenmemiştik. Bu yüzden başka bir yerde yedik. Yoksa Ayvalık Tostçular Çarşısı'nı biliyoruz. Burası da hemen şöyle sahilde giderken zaten görürsünüz. Böyle çok güzel Ayvalık sokaklarına daldık. O kadar güzel bir yol ki evler de korunmuş. Ayvalık'ın tarihi evlerini gezeceğiz. Hemen gezimize böyle güzel bir sokakla başlıyoruz. Sokaklar çok güzel ve şöyle denize açılıyor hemen. Elif Hasen size sesleniyor. Gelsenize. Sokaklar böyle rengarenk ve tarihle dolu. Böyle de çok güzel ara sokakları var. Taş kaldırımlarla, taş yollarla yapılmış çok güzel sokaklar. Şimdi Ayvalık Belediyesi'ne ait Ayvalık Ayazması'na geldik ama burası kapalıymış. Normalde sabah 10 ile akşam 5 arası açık, pazartesileri hariç. Böyle güzel tarihi bir bina arkadaşlar burası. Şansımıza bugün kapalı. Siz gelirseniz uğrayabilirsiniz. Hemen Ayazma'nın köşesinde makaron gazozcusu var. Ayvalık gazoz alıp buradan yolunuza devam edebilirsiniz. Hemen Ayazma'nın köşesinde. Çok güzel bir dükkan. Buraya da bir tane böyle fotoğraf çekilmek için ayna bırakmışlar. Burada çok güzel sokaklar var böyle arkamda gördüğünüz gibi. Geldiğinizde böyle gezebilirsiniz. Biz şimdi biraz sokak turu yaptık. Sahile doğru geçiyoruz tekrar. Çok renkli sokakları. Çok güzel. Şöyle arkamda gördüğünüz pencere korkuluğuna bakar mısınız? Bunu ilk defa burada gördüm. Örnek veriyorum. Böyle dışarıya doğru çıkıntılı. Korkulukların güzelliğine bakın. Her şey ince düşünülmüş. Hani diyoruz ya bazen ne varsa eskilerde var diye. Pencereden dışarıyı görebilmek için böyle bir çıkıntı verilmiş. İlk defa gördüğüm bir olayı gösteriyorum. Kedi kumbarası yapmışlar. İçerisine bıraktığınız paralarla kedilere mama alınıyor ve köpeklere. Yine başka bir uyarı. Kedileri biz besliyoruz. Lütfen yerlere kılçık atmayın. Sokakların kirlenmemesi için de ayrıca hassasiyet gösteriyorlar. Bu arada çok güzel tarihi evler arasından geçiyorsunuz. Yani içeride kimse yaşamadığı için şöyle size şurayı çekmek istiyorum. Yani Kapı Kulpu'nun güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Yine bir sürü tarihi bina var burada. Hepsi sanırım önceden kullanılmış evler. Pencerelerdeki tarih. Bu arada bunlar metal. Kim bilir kaç yıllık. Ayvalık, antik çağdan günümüze kadar gelen bir yerleşke. Kidonia diye anılıyormuş o dönemde. Kidonia, ayva anlamına geliyor. Osmanlı döneminde ise özellikle 18. yüzyıldan itibaren önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın girişimiyle bölgedeki Rum nüfusuna tanınan geniş imtiyazlar ve özellik şehrin ekonomik ve kültürel olarak hızla gelişmesini sağlamıştır. Bu dönemde Ayvalık zeytinyağı, sabun ve deri üretimiyle Akdeniz Havzası'nda söz sahibi olmuştur. Milli mücadele dönemi yani Kurtuluş Savaşı tarihinde Ayvalık'ın yeri kritiktir. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalinden sonra Anadolu'da düzenli ordu tarafından işgalci güçlere karşı ilk kurşun
172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından Ayvalık'ta atılmıştır. 1923 yılındaki Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi şehrin demografik yapısını tamamen değiştirmiştir. Bölgedeki Rum nüfus Yunanistan'a göç ederken Midilli, Girit ve Makedonya'dan gelen Türkler Ayvalık'a yerleştirilmiştir. Bu harmanlanma bugünkü Ayvalık mutfağına ve günlük yaşama zengin bir kültürel miras bırakmıştır. Şimdi sıradaki durağımız olan Çamlı Kahve'ye yani Makaron Ayvalık'a geldik. Burada şöyle şu şekilde bademli muhallebi deniyoruz. Sevdin mi Elif Hasen? Sevdin mi? Güzel mi? Güzel mi? Yerim seni. Güzelmiş. Daha mı? Şimdi Çamlı Kahve'de bademli muhallebi yiyoruz. Sokak çok güzel arkadaşlar. Burada hemen yanında makaron fırını falan var. Ayrıyeten zeytinyağlı yemekler için de Mor Salkım Kafe. Burada işaretlediğimiz yerler arasında ama biz çok tokuz. Siz geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Hemen tadına bakıyorum bademli muhallebinin. Al kızım. Elif Hasen izin vermiyor tabii ki. Başarılı. Bayağı başarılı. Hafif, kesinlikle hafif. İçinde de badem parçaları var. Fiyatı 250 TL arkadaşlar. Fiyatı 250 TL arkadaşlar. Normalde bademli kazandibi de deneyecektik ama bugün bitmiş erkenden. Yarın artık. Yarın da biz burada yoğuz. O yüzden bademli muhallebi denedik. Ama başarılı. Ben diyeceğim. Hemen vereyim kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Sana diyorum sana. Arkadaşlar mekan çok güzel dizayn edilmiş bu arada. Eski usul ahşap sandalyeler ve masalar. İçerisi de çok güzel. Şu an kapalı sezonda olduğu için aşırı yoğun değil ama yaz aylarında buz gibi bademli muhallebi yiyerek yolunuza devam edebilirsiniz. Gel. Gel kedi. Gel şöyle gel. Gel kedi. Gel. Elif Hasen'le kedi seviyoruz. Gel. Gel. Sev kızım. Sev babacığım. Hadi getir elini. Ay bak. Ay çok güzel değil mi? Korkma gel. Bak. Ay çok güzeldi değil mi? Şimdi hemen Çamlı Kahve'nin önündeki Kapkarga'ya geldik. İçeride o kadar güzel ürünler var ki size burayı da çekmek istedim. Şöyle burası hemen Mor Salkım Kafe'nin de yanı. Şöyle içeriye girdim. Çok güzel el işçiliği çaydanlıklar var. Dükkanın isminden de anlayacağınız üzere burada daha çok şöyle hediyelik ürünler var. Çok güzel. Bana özel bir ürün olsun istiyorsanız buradan alabilirsiniz geldiğinizde. Bakar mısınız şöyle? Kargalar, motor süren kargalar vesaire. Çok güzel gözüküyor. Yine deri cüzdanlar. Tamamen böyle özel parça arayanların uğraması gereken noktalardan bir tanesi. Ayvalık'ta bakır ürünlerin olduğu bölüm, takı bölümleri. Yine duvar aksesuarları. Aynaların güzelliğine bakar mısınız? El yapımı gümüş bölümü. Buraya gelirseniz Kapkarga'ya da uğramayı ihmal etmeyin. Özellikle de dediğim gibi kendiniz özel orijinal ürün istiyorsanız. Hadi gidelim hadi. Yine aynı sokaktan ilerlerken hemen Onay Bakkaliyesi'nin yanında Makaron Ayvalık Makaron kolonyasına geldik. İçeride çok güzel kolonyalar var.
Burada da tarihi bir tezgah görüyorsunuz. İçeride geldiğinizde kolonyaları deneyebilirsiniz bu şekilde. Hepsinde birer tane açık bırakılmış. Yine sabunlar ve oda kokuları. Yine şöyle tarihi bir sokakta. Yolun karşısı dikkatimizi çekti ara sokakta böyle yürürken. Karşıda çam fıstığı çamları var. Çam ağaçları yani. Şöyle. Manzara çok güzel. Ayvalık kesinlikle rotanız arasına eklenmeli. Bir tarafı deniz, bir tarafı orman. Çok iyi. Dostlar şimdi kısa bir mola verdik. Çarşıda yürüdükten sonra hemen arkamda gördüğünüz Şeytanın Kahvesi'ne geldik. Burası böyle küçük bir meydanda. Sanırım eskiden burası güzel bir meydanmış. Şöyle hemen içeriye geçelim. Burada kahve içeceğiz. Şimdi kaynar zamanı. Eski bir kahve burası. İçeride böyle nostaljik aletler var. Çok güzel dizayn edilmiş. Çok tarihi bir kahve. Geldiğinizde zaten direkt içerideki objelerden ve sanat eserlerinden bunu anlayabiliyorsunuz. 1865 yılında kurulmuş. Şu an 3. kuşak işletmeye devam ediyor. Rumlar burayı inşa etmiş. Hemen yan tarafta bizim de Dede abi. Kapı kulplarına kadar çalınmış. Çok orijinal eserler olduğu için. Bu bölge zaten dediğim gibi önceden Rumların yaşadığı bir bölge ve zengin kesimin yaşadığı bölge olduğu için evlerde de bu zenginlikleri yansıtmışlar. Kapı kulplarına kadar her şey o kadar orijinal ki. Az önce gösterdiğim kapı kulpunu zaten gördünüz. O kadar orijinaldi ki niye çalındığını anlayabiliyoruz. Öncesinde dediğim gibi 1865'te burası kurulmuş ve sonrasında tekrardan kıraathane haline getirilmiş. Tamam kızım vereceğim. Bir dönem yine kıraathane haline getirip işletilmiş. Sonrasında tekrar kültür merkezi olarak kullanıp günümüzde hala çay ocağı olarak, kahvehane olarak işletmeye devam ediyor. Burası hakkında da böyle bir bilgi verelim. Biz şimdi kahve söyledik. Kahveden çıktık dostlar. Biraz dinlendik, yorulmuştuk. İyi geldi. Kahve 80 lira söylemiştim. Tadı güzeldi. Dediğim gibi burası aynı zamanda sanki böyle bir müzeyi de andırıyor. İçeride çok güzel tarihi eşyalar var. Antikalar var. Gelirseniz soluklanmak için buraya uğrayabilirsiniz. Şimdi tamamen doğaçlama eski bir cami gördüm. Büyük ihtimalle kiliseden dönüştürülmüş. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla eski bir kiliseye benziyor. Şimdi size orayı gezdireceğim. Tahmin ettiğim gibi dışında haç işareti var. Burası eski bir kilise ama diğer yanına minare eklenmiş. Şimdi onu da göstereceğim. Güncel cami olarak kullanılıyor burası. Camimiz Çınarlı Camii. Hemen şöyle yanına sonradan bir minare eklenmiş. Minarenin ucu gözüküyor. Şöyle şuradan başlıyor. Yukarıya doğru minare devam ediyor. Şimdi size buranın hakkında detaylı bilgi vereceğim. Duvarlarında kuşlar için oyuklar bile düşünülmüş. Kuşlar dışarıdaki oyuklara yuva yapıyor. Gördüğünüz gibi bu duvarda da bir sürü kuş var ve onlara da ev sahipliği yapıyor aynı zamanda. Rum Kilisesi arkadaşlar. Buradaki yaşayan Rum halkı yaşadıkları bölgenin ve kültürlerinin zenginliğini göstermek için böyle görkemli ve ihtişamlı büyük bir kilise yapıyorlar. Mübadele sonrası onlar vatanlarına döndüğünde burada yaşayan Türk halkı ibadetlerini yerine getirmek için bir camiye ihtiyaç duyuyor ve kiliseye minare ekleyerek camiye çeviriyorlar. Cami aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında tahmini 1850 ile 1890 yılları arasında Ayvalık'ta yaşayan Rum topluluğu tarafından Agios Ioannis yani Aziz Yuhanna adına bir kilise olarak inşa edilmiş. Şehrin o dönemdeki zenginliğini ve kültürel seviyesini yansıtan oldukça heybetli bir yapıdır. Cami yani eski Yuhannis Kilisesi Ayvalık'a özgü pembe bej renkli sarımsak taşı kullanılarak inşa edilmiştir. Bu taş yapının dış cephesinde yumuşak ve karakteristik bir
doku kazandırır. Cephesindeki sütunlar, yüksek pencereler ve alınlarındaki ince işçilik neoklasik mimari akımının tipik örneklerindendir. 1923 yılındaki mübadele sonrasında bölgeye yerleşen Türk nüfusunun ibadet ihtiyacını karşılamak amacıyla yapı camiye çevrilmiştir. Avlusunda bulunan asırlık dev çınarlar caminin Çınarlı Camii ismini almasında önemli bir yer edinmiştir. Ayvalık merkezde Hamdi Bey mahallesinde yer alır. Dar ve tarihi sokakların arasından geçerken aniden karşınıza çıkan bu yapı oldukça etkileyicidir. Ayvalık'taki Saatli Camii ile sıkça karşılaştırılır. Ancak Çınarlı Camii mimari süslemeleri ve geniş avlusuyla kendine has bir kimliğe sahiptir. Buradan da Çınarlı Camii'den de aktaracaklarımız bu kadardı. Arkamda gördüğünüz gibi bir bölme var arkadaşlar. Orası kilise gibi dizayn edildiği için sanırım ayin bölümü. Mum vesaire yakıyorlar ya. Tam detaylı bilmiyorum ama yalan olmasın. Büyük ihtimalle orası o çıkıntı olan bir cami içerisinde ayrı bir yapı daha var. Arkamda gördüğünüz. Büyük ihtimalle orası ayin bölümü. Tavanda böyle işlemeler var. O dönemde insanlar da kendi dinlerinin, kendi ibadetlerinin ne kadar büyük ve üstün olduğunu göstermek için bu şekilde bir cami, kendi dinlerinde kilise inşa etmişler. Geldiğinizde buraya uğrayıp burada bir vakit namazı kılabilirsiniz. Heybetli bir cami, tavanı çok yüksek. Üst kata çıkacaktım ama kapılar kilitliymiş, oradan daha güzel görülebilirdi. Sütunlar patlamasın diye yine burayı da sonradan güçlendirmişler şöyle gördüğünüz gibi metal kafeslerle. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Çınarlı Camii'den çıktık. Sıradaki durağımıza geçiyoruz. Ayvalık çok güzel, sakin bir şehir. Beklediğimize değdi. Kesinlikle buraya gelinmeli. Yetiştirebilirsek birazdan Cunda'yı da gezeceğiz inşallah. Yavaştan Cunda'ya doğru hareket ediyoruz. Burada kavala kurabiyesi alıyoruz şöyle bir tane. Çok güzel gözüküyor her şey bu arada. Eski ve tarihi bir yer. 1942 yılında kurulmuş. Zaten Ayvalık'ta herkes biliyor burayı. Bir sakızlı bir de kavala. Teşekkür ederim. Şöyle bir sakızlı bir kavala aldık. İçeride de şerbetli tatlılar var. Hoş bulduk, kolay gelsin. Kurabiyelerimizi aldık, yola devam ediyoruz. Şimdi ise sıradaki durağımız olan Saatli Camii'ye geldik. Burası hemen çarşının ortasında. Güzel bir cami. Tabii ki burası da az önceki cami gibi eski bir kiliseymiş arkadaşlar. Sonradan camiye dönüştürülmüş ibadetler için. Hemen size kısaca burası hakkında bilgi verip içeriği gezdiriyorum. Az önce mikrofon cebimde unutmuşum. Çok fazla ses çıkmış. Olabildiğince gürültüleri engelledim. Umarım kulağınız rahatsız olmamıştır. Ayvalık'la Midilli Adaları arasındaki mübadele sonucunda 1928 yılında camiye dönüştürülmüş. Kilisenin ise Çan Kulesi sonraki yıllarda Saat Kulesi'ne dönüştürülmüş ve bu yüzden Saatli Cami ismiyle anılmaktadır. İçerisi, pencereler çok büyük, çok ferah ve aydınlık. Böyle çok güzel sütunlar var içerisinde. Tavana Muhammed yazılmış. Üst tarafta da az önce söylediğim gibi Çan Kulesi Saat Kulesi'ne dönüştürülmüş. Saatli Camii'den de aktaracaklarım bu kadardı. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Ayvalık deyince Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzesi akla geliyor. Hemen karşımızda ancak kapalıymış. Biz yola devam ediyoruz. Burada dikkatimi çeken bir olay, az önce de söylediğim gibi balkonlardaki şu çıkıntı çok güzel. Pencerelerdeki, balkonlardaki. Değil. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Bugünü Cunda'yı gezerek bitirmeyi planlıyoruz inşallah. Sokaklar çok güzel ama hiçbir şey yapmasanız bile gezip buraları böyle görebilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden konu şu pencere mazgalları oldu. İlk defa burada gördüm. İleride ev yaptırırsam kesinlikle aklımda kalacak burası ve bu tarz bir şey yaptırmayı düşünüyorum.
Yoksa pencereden dışarıyı göremezsiniz kafanızı dışarıya çıkarıp. Her yer tarih. Taş evler, taş duvarlar, sokaklar çok güzel ve rengarenk. Balkonların güzelliğine bakar mısın? Şimdi Ayvalık merkez gezimizi burada sonlandırdık. Artık Cunda'ya geçiyoruz. Belki bir yemek için tekrar uğrayabiliriz. Şu an tok olduğumuz için yemek yemedik. Yemeği de beklemek istemiyoruz. Şu an tam öğleden sonra saat 1.30-2 civarı. Cunda'ya geçip gezmeye başlamazsak Cunda'yı bitiremeyebiliriz. Bu yüzden tekrardan karavana geçiyoruz. Cunda gezimiz sonrası belki dediğim gibi yemek için tekrar uğrama ihtimalimiz var. Onun haricinde Ayvalık'ı bitirdik arkadaşlar. Ayvalık'tan bu kadardı. Şimdi karavan alıp Cunda'ya geçiyoruz. Zaten buraya çok yakın. Arada bir köprü var, birazdan aktaracağım. Köprüyle birbirine bağlı Ayvalık ve Cunda. Birazdan hafif rüzgar var ama kaldırabilirsem drone'la size havadan buranın görüntüsünü de aktaracağım. Şimdi bir emlakçının önünden geçiyordum. Yaşadığım şaşkınlığı sizle paylaşmak istedim. Cunda'da, yani karşı adada 300 metrekare tapulu arsa 38 milyon TL arkadaşlar. Şöyle bir ev falan var mı satlık diye bir bakayım dedim. Hani cama yazıyorlar ya. Çok pahalı ya. Yani 300 metrekareye 35 milyon. Herhalde bize pahalı geliyordur, bilemeyeceğim. Şimdi Cunda tarafına geçiyoruz. Cunda böyle yeni yapılmış bir köprüyle Ayvalık'a bağlı. Öncesini bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa geldiğim için. Buraya yeni bir kemerli köprü yapılmış. Bu köprüyle karşıya geçiyoruz. Ama manzara muazzam. Özellikle Cunda tarafında böyle bir elitlik var bu tarafta. Evler falan çok güzel gözüküyor. Şöyle köprünün en uç noktasından size Cunda'yı gösteriyorum. Her yer balıkçı teknesi. Biraz da çevre kirliliği olmuş burada. Sanırım her teknesi olan bir tane iskele yapmış denize. Sonra da bırakıp gitmiş. Gördüğünüz gibi sayısız yarım iskele var burada. Ama manzarası çok güzel. Girişte bize hemen küçük sıcak Cunda evleri karşılıyor. Dostlar, şimdi Cunda'da yel değirmenine geldik. Ben size buradan bir manzarayı göstereceğim aşağıya. Oradan da gözüküyor ama dayanamadım, buradan göstereceğim. Aşağısı efsane. Şu an arkamdaki ev gibi. Evin tatlılığına bakar mısınız? Cunda Adası da bu şekilde çok güzel. Küçük şirin villalardan oluşuyor. Gideceğimiz yel değirmeni hemen karşıda. Bayrak olan kısım görüyorsunuz. Şurası. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Park problemi yok. Yeterince park var. Aracı buraya bıraktık. Şimdi hemen yel değirmenine doğru gidelim. Yol üzeri Bekir Coşkun Kütüphanesi de var. Sabah 9.30, akşam 5.30 arası çalışıyor. Pazartesi günleri de kapalı. Geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Çok tarihi bir bina. Neden bıraktın sen? Ayvalık ve Cunda'da şunu gördüm ki çok tarihi, çok güzel evler var. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi hepsi taş yapı ve çok eski. Nereye gidiyorsun kızım? Ben de yürüyeceğim. Sen de yürü hadi bakalım. Düşme ama, tamam mı? Arkamda gördüğünüz gibi burada da sokaklar çok güzel. Burası küçük ve tarihi bir köy. Yine ortada eski bir kilise var ama büyük çoğunluğu yıkılmış.
Ayakta kalan kısımlar tadilatı bekliyor. Kilise olduğunu üzerindeki açıdan anladım arkadaşlar. Karşısı manzara efsane. Yürü 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 yürü. Şimdi Değirmen Kafe'ye geldik. Burası sonradan yapılmış yeni bir bina arkadaşlar. Asıl değirmen hemen şurada zirvede. Size onu da göstereceğim birazdan. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Hadi kızım gidelim. İçeride çok güzel çiçekler var böyle. Bahçesi çok güzel. İki taraftan da denize hakim bir tepe. Size dediğim hazır rüzgar değirmeni. Karşıda arada gözüküyordur umarım. Orası. Burası sonradan yapılmış. Daha yeni bir bina. Buradan da manzara bu şekilde gözüküyor. Bakın karavanı şuraya koydum. O kadar güzel evler var ki insan özeniyor. Sevim ve Necdet Halk Kütüphanesi arkadaşlar aynı zamanda. Normalde müzesi de varmış, Sabancı Müzesi. O aşağı kısımda ama bugün kapalı dediler şansımıza. Buraya girişler ücretsiz. Geldiğinizde manzaranın tadını çıkartabilirsiniz bizim gibi. Biz şimdi sonraki durağımıza geçiyoruz. Bu arada içeriden görüntü aktaramadım. Video ve görüntü çekimi yasaktı. Karavanı şöyle arkaya bıraktım. Orası hemen tersanenin, limanın önü. Konum olarak belirtmem gerekirse yorumlarda arkadaşlar bahsediyor neden kaldığınız yeri göstermiyorsunuz diye. Burası Cunda Nonna Otel sanırım. Onun önü. Hemen önünde ücretli otopark da var. Buralarda konaklayabilirsiniz geldiğinizde. Biz şöyle bir saat 2 saat bir sahili turlayıp yolumuza devam edeceğimiz için ücretli otoparka girmedik. Şimdi hızlıca bir sahil turu yapıp tekrardan karavana dönelim. Magnet de alalım. Şöyle çok güzel Cunda magnetleri var. Burası sahil kenarında hemen şöyle. Çok güzel magnetler var. Evet. Çok güzel hediyelikler var burada. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Bakın burada kuşlar ve sayısız magnet. Biz şöyle çok güzel bir Cunda magneti aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Cunda'nın restoranları çok efsane böyle dizaynları. Bazıları begonvil üstüne karşıda ters ışık kalıyor gözükmüyor. Begonvil üzerine bir tasarım yapmış. Bazıları da böyle gördüğünüz gibi nazar boncuklu. Çok güzel restoranları var. Hemen karşısı deniz. Şimdi biraz sokaklara dağıldık. Renkli sokaklar. Şöyle insanlar bisiklet vesaire boyamış. Oraya sabitlemiş. Kendine az, sakin bir yaşam şekli var. Büyük ihtimal biz sezonda gelmediğimiz için böyle. Önümüzdeki ay bence buralar artık hareketlenmeye başlar. Sevdim. Cunda çok güzel. Ayvalık çok güzel. Ülkemizin diğer yerleri gibi buralarda cennet. Yaz aylarında buralar tıklım tıklım dolu oluyormuş. Burası da Karadeniz Pastanesi. Yine şık. Hemen karşısı ara sokaktan deniz. Çok güzel dizayn edilmiş. Geldiğinizde böyle bu sandalyelerde vakit geçirebilirsiniz. Bir
soluklanıp çay kahve içebilirsiniz. Biz biraz hızlı geziyoruz. Vaktimiz azaldı. Ama çok güzel gözüküyor sokaklar. Sokaklar sizi sahillere çıkartıyor. Şöyle. Şimdi bir de sahil boyu dolanıp tekrardan karavana geçiyoruz. Sezon tam açılmadığı için şu an biraz sakin bir dönem ama ben kafa dinleyerek gezeyim, çok yoğun olmasın diyorsanız bence Nisan 15 civarı, Nisan'ın 1 ile 15 arası buraya gelebilirsiniz. Bir nebze daha yaza göre sakin bir ortam bulacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Şu an böyle tam yeni kıştan çıkmış, yaza hazırlanan bir Cunda karşıladı bizi. Mekanlar yavaş yavaş tadilat yapılıyor. Yakında hani dediğim gibi 1-2 haftaya açılır büyük ihtimal sezon. Fiyatlar da absürt pahalı değil. Şöyle geçerken sahildeki özellikle restoranların önündeki fiyat afişlerine bakıyorum. Öyle uçuk kaçık fiyatlar yok. Dediğim gibi bu taraflara, Balıkesir ve Çanakkale taraflarına ilk defa geliyorum ben. Yaz tatili için değerlendirebiliriz bundan sonraki süreçte. Neden olmasın? Her yıl Kaş'a gitmeye gerek yok. Ülkemizde çok daha güzel yerler de var. Bu Kaş kötü olduğu için değil, yeni yerler denemek istediğimiz için bu arada. Kediler de nasibini bekliyor. Şimdi hemen sahilde yürürken böyle taş kahve var. Burası zaten bilinen bir yer Cunda'da. Burada bir çay içelim. Elif Hasen yine köpek gördü. Hemen seveceğim diyor. Sev kızım. Tatlılar. Kızım. Yerim seni. Evet, Orada var. Kocaman. Yerim ya. Kocaman orada. Bunlar küçük. Dokunabilirsin. Bir şey yap. Yerim. Hadi dokun. Hadi ya. Dokunabilirsin. Isırmaz dokun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hayır anneciğim. Yani Cunda insanı da çok sıcakkanlı. Elif Hasen köpekleri gördü, hemen seveceksin dedi. Hanımefendi sağ olsun 2 köpeğini de kucakladı, getirdi al sev diye. Allah razı olsun. İnsanlarımız güzel. Şimdi kedilere daldı. Biz de 2 çay söyledik bu arada. Hemen çay içip karavana tekrar dönüp artık yavaştan acıkmaya başladık. Yemek yiyeceğimiz mekana geçeceğiz birazdan. Şimdi tekrar Ayvalık tarafına geldik. Bir yemek yiyip dinlenmeye geçeceğiz. Önceki bölümleri izlemediyseniz biz yaklaşık bir 10 gündür yollardayız ve artık yavaş yavaş yol yorgunluğu oluşmaya başladı. Bugün de sabah erkenden kalktık, yine gezimize devam ettik. Üstümüzde bir yorgunluk var zaten. Üstüne bu da eklenince, yani bugün de eklenince biraz daha fazla yorulduk. O yüzden biraz dinlenmeye geçeceğiz. Her videoda söylediğim gibi kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenerek ve aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Dostlar, şimdi Ayvalık Paşa çorba ve zeytinyağlı ev yemeklerine geldik. Burası Ayvalık'ta merak ettiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Biz biraz geç kaldık. Gördüğünüz gibi gezdiğimiz için şu an akşam saat 5 çeyrek civarı. Siz gelirseniz bu saate kalmayın. Biz nasibimizde ne varsa onu yiyeceğiz. Dostlar, şöyle çok güzel yemekler söyledik. Bu arada burası 6-6.30 gibi kapanıyormuş. Yazın saatler biraz daha ileri dediler. Güzel bir esnaf lokantası burası. Şöyle bir dana etli güzel bir yemeğimiz var. Yanında mantar. Burada çok güzel iri nohut. Yanlarına şöyle birer porsiyon pilavla azar parça aldık. Evet, porsiyonlar bayağı iyi bu arada. Al kızım. Hemen yemeğimizi yiyip birazdan hem fiyat hem lezzet bilgilendirmesi yapacağım. İçeride böyle gramofon da var. Size biraz mekanı göstereyim. Mekan çok tarihi, çok güzel. Burası öğlen saat 12 gibi çok güzel oluyor. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Biz Instagram'dan takip ettiğimiz için biliyorum. Merak ettiğimiz yerler arasındaydı ama biz güne geç başladığımız için sandviç ve
tost yediğimiz için aynı zamanda ve geziyi bitirmek istediğimiz için biraz böyle karmaşık bir gün oldu. Onun için tekrar şu an Ayvalık tarafına geçtik vesaire. Ama siz buraya dediğim gibi öğlen saatlerinde 12 ile 2 arası en azından gelebilirsiniz. Biz şimdi yemeğimizi yedik, karavanımıza geçiyoruz. Burada fiyatlar dışarıya göre bir tık daha uygun. 35 yıllık eski bir esnaf lokantası. Dediğim gibi hiçbir işletmeden sponsorluk vesaire almıyoruz. Hesabımızı da az önce ödedik. Zaten istemiyoruz da böyle bir talepte de bulunmuyoruz. Bu yüzden güzele güzel, kötüye kötü diyebiliyoruz. Yemekler gayet güzeldi. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Porsiyonlar özellikle eşimle dikkat ettik. Porsiyonlar bayağı büyük. Mesela et haşlama 350 liraydı ama dolu doluydu, örnek veriyorum. Et fiyatları malumunuz. Onun haricinde diğer pilav 100 lira, az çorba 150, tamı 200 lira, kelle paça. Toplam gördüğünüz masaya paçalar dahil, her şey dahil 1250 lira hesap ödedik. Bence gayet güzeldi. Lezzetler de yerindeydi. Kötü diyebileceğim hiçbir şey yoktu. Helali hoş olsun. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Burada yukarıda bir zirve var. Burayı panoramik bir şekilde görülebiliyormuş yukarıdan. Cennet Tepesi diye geçiyor. Oraya çıkacağız. Şimdi yukarıya Seyir Tepesi'ne çıkıyoruz. Ama buradan bile manzaralar çok güzel. Sabahki gösterdiğim, yani az önceki gösterdiğim çam ağaçları bunlar arkadaşlar. Ara sokaklardan gözüküyordu ya. Hemen bunların üzerine çıkıyoruz şimdi. Teras buradaymış. Birazdan size buradan da manzaraları aktaracağım. Dostlar, tepeden manzara bu şekilde. Hemen altımız Ayvalık, karşısı Cunda. Aynı şekilde yoldan da bu şekilde manzaralar eşliğinde aşağıya iniyoruz. Manzarası çok güzel. Şehrin hemen 1,2 kilometre üzerinde zaten. Bence gelirseniz buraya da mutlaka çıkmayı ihmal etmeyin. Dostlar, güzel yedik içtik. Merak ettiğim yerler arasındaydı Ayvalık, Cunda. Şimdi biz yönümüzü Balıkesir'e doğru, Balıkesir merkeze doğru çevirdik. Geldiğimiz tarihten dolayı böyle baharın yeni başlangıç zamanı. Her yer güllük gülistanlık, çiçek açıyor. Hem zeytin bahçeleri hem topraklar vesaire. Çok keyif aldık bu gezimizden. Ayvalık ve Cunda'yı da ayrı merak ediyordum. Dediğim gibi gezdik. Merak ettiğimiz tüm meraklarımızı giderdik. Daha detaylı gezilebilirdi ama birçok nokta yine sezonda olmadığı için açık değildi. Bugünümüzü bu şekilde değerlendirdik. Bize eşlik ettiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler için. Az önce de söylediğim gibi sezona hazırlık var. Herkes masa sandalyesini vesaire boyuyor. Dükkanını yeniliyor. Geldiğinizde çok güzel bir Cunda ve Ayvalık'la karşılaşacaksınız. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize inanılmaz bir şekilde destek olabilirsiniz, tahmin edemeyeceğiniz kadar. Ve sizce Balıkesir ve Cunda nasıldı? Yorumlara bekliyorum. Güzel lezzet duraklarına uğradık. İçimiz rahat bir şekilde Balıkesir merkeze doğru, teşekkür ederim bebeğim, yol alıyoruz. Sonraki bölümde Balıkesir merkezden size merhaba diyeceğiz. Bu bölümden de sizi yolla baş başa bırakıyorum ve Allah'a ısmarladık diyorum.